Merhaba sevgili dostlarım. Yurt dışı, yurt içi takipçilerime hem de kanalıma ilk kez gelen izleyicilerime öncelikle herkese kocaman sevgiler diyorum. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından beni izleyen tüm güzel gönüllere hoş geldiniz diyorum. Kanalıma ilk kez geldiyseniz aramıza sizler de hoş geldiniz. İyi ki yollarımız kesişti. Ben burada fincanın ve tabağın anlattığı sembolleri yorumluyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Enerjinizin size uyan kısmını almayı unutmayın. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimlerinizi açarak bana mesaj yollayarak benimle iletişim kurabilirsiniz. Şimdi hazırsanız fincanın anlattığı gizemli mesajlara birlikte bakalım. Hepimize keyifli seyirler ve güzel enerjiler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir fincanıma göz gezdirmek istiyorum. Önce dip kısmı ile başlamak istiyorum. Şimdi burada dikkatimi çeken bir görüntü arkadaşlar. Bir süliyet ve hemen önünde uzanan bir köprü görüyorum ben. Bu köprünün karşısı ise aydınlık, tertemiz, ferah bir alan arkadaşlar. Bu görüntü sıkıntılı bir dönemin geride kalıp aydınlık bir sürece geçmişi simgeliyor. Çünkü bütün sıkıntılarımızın hepsi tabağın içine düşmüş. Köprü hayatınızda vereceğiniz önemli bir kararı, atacağınız cesur bir adımı ya da yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Karşı taraftaki bu aydınlık alan ise huzurun, rahatlamanın ve önünüzde açılacak temiz bir yolun habercisi. Şimdi sabırla ilerlediğiniz takdirde sizi çok daha güzel, ferah günlerin beklediğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi şöyle gelmek istiyorum. Burada çok güçlü bir figür benim aslında dikkatimi çekti. Bana bir kaplanı ya da bir dişi aslanı andırdı. Oturur vaziyette kendinden emin, sakin bir duruşu var. Güç, cesaret, sabır ve kararlılığı temsil ediyor. Hayatınızda güçlü bir kişinin etkisi olabilir ya da bu figür doğrudan sizin içinizdeki gücü simgeliyor olabilir. Uzun zamandır sizin sessizce beklediğiniz bir konuda artık sağlam bir duruş sergileyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Hemen bu figürün üzerinde ise bakın kuşlar mevcut. Başının üzerinde. Şimdi dip kısmı ile fincanın ağız kısmı arasında belirmiş bu. Kuş sembolü genellikle sevindirici bir haber, beklenen bir mesaj ya da uzaktan gelecek güzel bir gelişmeyi anlatıyor arkadaşlar. Güçlü duruşunun ardından alacağınız bu haber sizi bir adım ileri taşıyabilir. Sabırla beklediğiniz bir konu çok yakında olumlu bir şekilde sonuçlanmaya başlayacak gibi görünüyor bu arkadaşlar burada. Şimdi burada sadece ağacın gövdesini görüyorum. Oldukça derin kökleri olan bir ağaç bu. Ağacın kökleri geçmişe, aile bağlarının sağlam temelleri ve bugüne kadar edindiğiniz tecrübeleri temsil ediyor. Gölgesi ise size koruyan bir enerji, zor zamanlarda arkanızda duran manevi ya da güçlü bir desteği simgeliyor. Bakın burada bir tünel var arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz? Buraya kadar uzanan bir tünel bu. Bu tünelin içinde çok güzel ve aydınlık bir kapı belirmiş burada. Şurada bakın.
Sanki tünelin giriş kapısı burası. Yani üstü ve altı kapalı olmasına rağmen giriş kapısının bu kadar aydınlık olması çok hayırlı. Bu sembol karanlık gibi görünen bir sürecin sonunda önünüze açılacak yeni bir fırsatı, temiz bir başlangıcı ve çıkış yolunu anlatıyor. Şu an bazı belirsizlikler yaşasanız bile önünüzde ışık saçan bir kapı var arkadaşlar. Doğru zamanda atacağınız adımla birlikte yeni bir döneme geçiş yapabilir. Sizi ferahlatacak ve umutlandıracak daha doğrusu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çünkü bakın bir pencere ve bir kapı sanki burada mevcut. Şimdi çıkışına geldiğimde sanki tünelin burada oldukça aydınlık, bakın görüyor musunuz? Umut verici görünüyor. Ancak çıkış noktasında dikkat çeken bazı semboller var. İlk olarak elinde ceviz ya da buna benzer bir şey yiyor. Bir sincap arkadaşlar. Bakın hemen şurada. Ve onun haricinde şurada da bir sincap. Daha büyük bir sincap bu da. Şimdi önce bu ceviz dedik. Ceviz yiyor diyelim. Birikimi, sabrı, hazırlıklı olmayı ve emeklerin karşılığını almayı temsil ediyor sincap. Beyaz renkte olması ise bu gelişmelerin temiz niyetle ve hayırlı bir şekilde ilerleyeceğini işaret ediyor. Şimdi tünelin çıkışında bakın burada bir soru işareti belirmiş arkadaşlar. Hemen üzerinde de bir ünlem var sanki. Görüyor musunuz? Bir soru işareti ve bir ünlem. Bu ikisi birlikte sizi şaşırtacak bir gelişmeye ya da beklenmedik ama dikkat edilmesi gereken önemli bir habere işaret ediyor. Şimdi bazı konularda kafanızda soru işaretleri olsa bile çok yakında her şeyi netleştirecek güçlü bir gelişme yaşayacaksınız. Ve tam bu çıkışın başında ayakta duran bir süliyet görüyorum şurada arkadaşlar. Bu kişi karar verme aşamasında olan ya da yeni bir başlangıcın eşiğinde bekleyen birini simgeliyor. Sanki doğru anı kolluyor ve atacağı adımı dikkatle planlıyor. Genel olarak bu bölüm sabırla ilerlediğiniz bir yolun sonunda önemli bir eşiğe geleceğinizi, hem sürpriz hem de dikkat gerektiren gelişmeler yaşayabileceğinizi anlatıyor. Şimdi aydınlık çıkmış bu sürecin sonunda ferahlık ve yeni fırsatlara işaret veriyor arkadaşlar. Şimdi sincap dedik. Sincapın önünde çok daha büyük bir sincap var. Bakın burada. Biri sanki yavru, diğeri anne gibi çıkmış burada. Bu da beyaz. Anne yavrusu gibi düşünün bunu. Koruyuculuğu, aile bağlarını, şefkati ve destek görmeyi temsil ediyor. Büyük sincap tecrübeli ve yol gösteren bir kişi simgeliyor. Bu kişi aileden biri, özellikle anne figürü ya da size sahip çıkan, sizi kollayan bir büyüğünüz diyeceğim buna. Küçük sincap ise yeni bir başlangıç yapan, emek veren ya da öğrenme sürecinde olan bir kişiyi temsil ediyor. Bununla burada birbirlerine yakın durmaları, zor bir süreçte yalnız kalmayacağınızı, size destek olacak bir elin uzanacağını gösteriyor. Aynı zamanda sincap bereketi, emeği ve geleceğe yapılan yatırımları da simgeliyor. Bu yüzden emek verdiğiniz bir konuda hem manevi hem de maddi anlamda güzel sonuçlar alma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Özellikle aile desteğiyle ya da güvendiğiniz bir kişinin rehberliğiyle önünüzdeki yolu daha rahat aşabileceksiniz. Şimdi burada arkadaşlar bir elini başının arkasına koymuş. Bir eli başının arkasında. Bir ayağı da kıvırmış. Bir süliyet, yatan bir süliyet. Oldukça sakin, dinleniyor. Ya da derin düşüncelere dalmış gibi bir görüntü veriyor. Bir sürecin
beklemede olan, acele etmek istemeyen ya da hayatındaki gelişmeleri zamana bırakan bir kişiyi anlatıyor. Bazen de insanın kendini toparlamak için kısa bir mola vermesi gerektiğine de işaret ediyor. Ancak asıl dikkat çeken detay bu silüetin hemen arkasında açılmış gibi görünen bir kapı. Ayak ucunda daha doğrusu. Ancak ayak ucunda belirgin şekilde çıkmış. Bu beklediğiniz fırsatın aslında size sandığınızdan çok daha yakın olduğuna işaret ediyor arkadaşlar. Siz ya da bu kişi henüz farkında olmasa da yeni bir başlangıcın kapısı aralanmış gibi görünüyor burada. Şimdi tünelin aydınlık çıkışıyla birlikte kapının da görünmesi oldukça olumlu bir sembol. Bekleme döneminin ardından yeni bir sayfa açılabilir. İş, eğitim olabilir, taşınma, özel hayatla ilgili hayırlı bir gelişme kapınızı çalabilir. Buradaki mesaj doğru zamanı beklerken umudunuzu kaybetmemeniz. Çünkü önünüzde açılan kapı sizi daha rahat, daha ferah ve daha güzel bir döneme taşıyacak gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi buradaki süliyet, soru işaretli ve ünlemli süliyet, elinde bir bayrak var arkadaşlar. Bu kişi kesinlikle hayırlı. Zaferi, başarıyı, hedefe ulaşmayı ve emeklerin karşılığını almayı temsil ediyor. Bunun için saygınlık ya da resmi bir konuda ilişkilendirebiliriz bunu. Uzun süredir verdiğiniz mücadelenin sonunda kazanılacak bir başarı ya da hayatınızda önemli bir dönüm noktasını simgeliyor arkadaşlar. Şimdi burada bir G de olabilir bu. Yani Giresun'un G'si gibi de. Ya da bir C harfi de olabilir arkadaşlar. Hem G'ye hem C'ye benzettim ben bu harfi tünelin içinde. Bakın hemen şurada. Hem G hem de C'ye benziyor. Bu harflerle başlayan bir şehir, kurum ya da özel bir konu varsa bu sembol onun yakın zamanda gündemimize gelebileceğini işaret. Bu kişiyle bir görüşme, bir haber ya da beklenmedik bir karşılaşma olabilir. Elbette her fal kişiye özeldir. Bu yüzden bu harf herkeste aynı anlama gelmeyebilir. Enerjinizde size uyan kısmını almayı unutmayın. Benim gördüğüm kadarıyla G ya da C harfli bir harfi bu öne çıkan sembollerden bir tanesi bu falın arkadaşlar. Ve aynı zamanda burada sanki bana bir örümceği andırdı arkadaşlar. Hemen şurada bakın. Bir örümcek bu sanki. Hemen altında ağaç köklerinin hemen altında belirmiş. Bu da bize şimdi ilk bakışta bazı kişiler için tedirgin edici görünür. Ama örümcek çoğu zaman sabrı, emeği ve ilmek ilmek örülen bir kaderi temsil eder. Örümcek acele etmeden çalışan, planlı hareket eden ve sonunda emeklerinin karşılığını alan bir enerji simgeliyor. Uzun zamandır üzerinde uğraştığınız bir konu varsa, yavaş ilerliyor gibi görünse bile aslında sağlam temeller üzerine kuruluyor. Ağacın köklerine yakın çıkması da bu gelişmenin aile, ev, iş ya da geçmişten gelen bir meseleyle bağlantılı olabileceğini düşünüyorum ben. Aynı zamanda çevrenizdeki insanları iyi gözlemlemeniz gerektiğini de hatırlatıyor olabilir bize. Kimin samimi, kimin mesafeli olduğunu zaman ise gösterecek bunu size. Genel enerjiye baktığımda ise örümcek korkulacak bir işaretten çok sabır, emek ve doğru zamanda alınacak güzel sonuçların habercisi olarak görünüyor. Şimdi bu şekil tuttuğumda arkadaşlar burada sanki bakın başın saçı görüyor musunuz? Bir
kadın figürü bu. Elbisesi var. Ve bu örümceğin hemen arka kısmında çıkmış. Ve aydınlığa doğru ilerliyor. Bu dişi aslan ve köprüdeki silüete doğru ilerleyen çok büyük, uzun boylu bir kadın bu. Arkadaşlar. Şimdi bu kadının aydınlığa doğru yürümesi çok güzel. Hayatında karanlıkta kalan bir konunun yavaş yavaş netleşeceğine, umut veren gelişmelerin yaklaşacağına işaret ediyor. Uzun boylu, güçlü, kararlı ve kendine güvenen bir enerjiyi temsil ediyor. Dikkat ederseniz bu kadın figürü dişi aslana ve köprüye doğru bu suyla bu kişiliği yerlere doğru bu falın kendi içinde birbirini tamamlayan bir hikaye arkadaşlar. Gücü simgeleyen dişi aslan, yeni başlangıçları temsil eden köprü ve aydınlığa yürüyen bir kadın figürü. Bir araya geldiğinde cesaretle atılacak adımların kişiyi çok daha güzel bir döneme taşıyacağını anlatıyor. Genel enerji, bu figür geçmişteki yükleri geride bırakıp önüne güvenle yürüyen, hedeflerinden vazgeçmeyen güçlü bir kişiyi simgeliyor. Sabırla ilerledikçe önünüzde açılan aydınlık yolun size hayırlı gelişmelere götürme ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. Şimdi tabağımıza gelmek istiyorum ben. Şimdi tabağımızda öncelikli olarak hemen şurada boynuzları bakın. Çok büyük bir geyik arkadaşlar. Boynuzları da var bakın şurada. Çok büyük bir geyik ve bu geyiğin arkadan görünüşü ve bu geyik hane içine doğru bakıyor arkadaşlar. Geyik zerafeti, bereketi, kısmeti ve manevi korumayı temsil eder. Büyük boynuzları ise güç, saygınlık ve yükselişi simgeliyor. Hanenin içine doğru bakıyor olması evinizle, ailenizle ya da yaşam alanınızla ilgili güzel gelişmelerin yaklaşabileceğini işaret ediyor. Haneye girecek bir kısmet, sevindirici bir haber ya da huzur getirecek bir gelişme gündeme gelebiliyor bu zamanda. Aynı zamanda geyiğin arkadan görünmesi henüz tam olarak fark etmediğiniz ya da zamanı gelmediği için netleşmemiş bir fırsatı da anımsattı bana. Ama yönün haneye dönük olması bu fırsatın size doğru yaklaştığını gösteriyor. Şimdi oldukça olumlu, bereketin, huzurun ve güzel kısmetlerin hanenize doğru ilerlediğini söyleyebiliriz bu aşamada. Şimdi üst kısma geldiğimde arkadaşlar, burada dev bir ıstakoz dikkatimi çekti. İlk bakışta oldukça belirgin şekilde bir ıstakoz. Bakın kıskaçları ve kendi. Şimdi dayanıklılığı, güçlü duruşu ve zorluklara karşı direnç göstermeyi temsil ediyor bu da. Kolay kolay pes etmeyen bir enerjiyi anlatıyor. Uzun zamandır mücadele ettiğiniz bir konuda sabrınızın ve emeğinizin karşılığını almaya yaklaşmış olabilirsiniz. İstakozun büyük çıkması ise bu konunun hayatınızda önemli bir yer tuttuğunu ve etkisinin güçlü olacağını gösteriyor. Kabuğuyla kendini koruyan bir canlı olduğu için kendinizi ve emeklerinizi korumanız gerektiğini de hatırlatıyor bize. Çünkü her planınızı herkesle paylaşmadan doğru zamanı bekleyerek ilerlemeniz sizin için de hayırlı olacak arkadaşlar. Genel enerji olarak güç, sabır ve sonunda elde edilecek değerli bir kazancı işaret ediyor. Zorlu görünen bir sürecin ardından sizi sevindirecek gelişmelerin yaklaşmasıyla güzel bir süreç olduğunu söyleyebilirim.
Şimdi aynı zamanda burada arkadaşlar ihtişamlı bir figür var burada. Dev bir silüet arkadaşlar. Büyük ve belirgin bir burnu var. Başında ise bakın şurada burnu. Başında ise oldukça belirgin büyük bir taç. İhtişamlı bir taç. Dikkat çekiyor. Kuyruklu uzun bir elbisesi mevcut arkadaşlar. Sanki kollarını hanenin içine doğru uzatmış gibi görünüyor. Şu iki kolu. Sanki otoriteyi, itibarı ve yüksek makamı çağrıştırıyor. Taç başarıyı, değer görmeyi ve hak edilen bir konuma ulaşmayı simgeliyor. Kuyruklu bir elbisesi önemli bir olayın, kutlamanın ya da hayatınızda iz bırakacak özel bir dönemin habercisi arkadaşlar. Şimdi figürün hemen arkasında bakın buradan bir de dua uzanıyor sanki bu kişinin arkadaşlar. Yani başında bir duvak da var. Bu görüntü birlikte taç ve duvakla birlikte bazı kişiler bunu size açıklayalım. Bazı kişiler için bir söz, nişan, evlilik ya da ciddi bir ilişkinin gündeme gelmesine işaret. Kimileri içinse bu yeni bir ortaklık, resmi bir anlaşma ya da hayırlı bir anlaşma bu. Hayatı değiştirecek önemli bir başlangıcı temsil ediyor. Şimdi kollarını haneye doğru uzatıyor olması bu güzel enerjinin doğrudan evinize, ailenize ya da özel yaşantınıza doğru geldiğini gösteriyor. Şimdi falın genel enerjisi diğer sembollerle birlikte değer göreceğiniz, sevindirici gelişmeler yaşayacağınız ve hayatınızda yeni bir sayfanın açılacağı yönünde oldukça güçlü bir mesaj veriyor arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimde tam şu orta kısmında arkadaşlar şöyle diyeyim size. Şimdi bu hanenin iç kısmında olan kişinin elinde bir buket çiçek taşıyor. Bakın şurada elinde bir buket çiçek var. Ve bunu hanenin içine doğru ilerliyor ama karşısında ise orta boylu bir kadın figürü var. Bakın burada. Görüyor musunuz? Topuzlu. Sanki buketi ona götürüyor gibi görünüyor burada. Çiçek buketi sevindirici haberleri, güzel niyetleri, gönül almayı, kutlamaları ve mutluluğu temsil ediyor. Buket olan kişinin uzun boylu, güçlü görünüyor ve kararlı bir enerji simgeliyor. Karşısındaki kadın figürü ise bu güzel gelişmenin ulaşacağı kişiyi temsil ediyor. Bu sembol şöyle söyleyeyim. Küstah çıtı pıtı bir bayan. Küslük varsa barışmaya, bekar olanlar için duygusal bir yakınlaşmaya, ilişkisi olanlar için ise sevgi dolu bir adım atılmasını işaret ediyor. Bazılarınız için de haneye gelecek hayırlı bir misafiri, güzel bir daveti ya da kutlanacak bir olayı anlatıyor arkadaşlar. Hanenin içinde belirmesi yaşanacak bu güzel gelişmenin aileyi veya ev ortamını doğrudan etkileyeceğini gösteriyor. Genel enerji oldukça sıcak, samimi ve mutluluk veren bir karşılaşmayı hissettirdi bana arkadaşlar. Falımızın enerjisi oldukça güzeldi. Bugün fincanımızın ve tabağımızın bize anlattıkları bu kadardı arkadaşlar. Dilerim gördüğümüz güzel semboller hayatınıza en hayırlı şekilde yansısın. Unutmayın, fal yorumları enerjilere göre yapılıyor. Siz de gönlünüze en çok dokunan mesajları almayı ihmal etmeyin. Eğer beğendiyseniz videomu, kanalıma hala abone değilseniz abone olun lütfen. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayalım. Çünkü her akşam bir fal bakıyorum ve bunun bildirimi size geliyor. Yorumlarda sizlerin düşüncelerini ve falın size ne kadar uyduğunu okumayı çok seviyorum. Bir sonraki falda yazabilirsiniz yani. Bir sonraki falda yeniden buluşmak dileğiyle diyelim. Sağlık, huzur
bereket, kısmet sizinle olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın sevgili dostlarım.